iPhone çok sevilen bir telefon markası. Fakat pil ömürleri kısa diye tüm kullanıcıların dert yandığını bilmeyen yoktur. Her yeni güncelleme sonrasında batarya ömrü nasıl diye sorularınız ile karşılaşıyorum. Sizlere tavsiye niteliğinde olacak olan bu videoyu hazırlamak istedim. Fakat donanımsal olarak çok yüksek pil kapasitesi olmayan iPhone cihazlarını ancak yazılımsal olarak bizlere sunulan imkanlarla uzatmanın çareleri var. Bunun için sizlere 18 madde halinde iPhone batarya ömrü uzatma videosunu düzenledim. Eğer hazırsanız başlayalım. Evet gençler, videoya tekrar hoş geldiniz. Şimdi hiç lafı uzatmadan ilk ipucumuza geçelim. Buradan ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan gizliye geliyorsunuz. Gizlilikten konum servisleri var. Burada kullanmadığınız konum servislerinizi kapatın. Arkada sürekli veri akışı sağlamasın. Hem internetinizi yer dışarıda 4G kullanıyorsunuz hem bataryanızı sömürür. Bunu mutlaka kapatın. Buradan şimdi az daha aşağı indiğiniz zaman aynı konum servislerinden sistem servisleri var. Sistem servislerine geldiğiniz zaman burada da kullanmak istemediğiniz tüm sistem servislerinizi kapatabilirsiniz. Ben de 3 tanesi açık. Ağ ve kablosuz açık, iPhone'umu açık ve saat dilimi ayarlama açık. Şimdi sistem servislerinin altına da geldiğimiz zaman önemli konumlar var. Bakın arkadaşlar, bu önemli konumlar hem gizlilik hem batarya ömrünüzü uzatmakta kapattığınız zaman faydası olacak. Açıkçası bu önemli konumları çoğu iPhone kullanıcısı bilmiyor. Bu önemli konumları ben size şimdi ufak da olsa bir açıklamasını yapayım. Bu önemli konumlar nokta atışı gün içinde gezdiğiniz yerleri size gösteriyor açıkçası ve bunu gösterirken de sağlarken de bataryanızdan ve internetinizden veri akışı sağladığı için pil ömrünüz daha da çabuk bitiyor. En önemli noktalarından bir tanesi önemli konumları hem gizliliğiniz için hem batarya sağlığınız için kapatın gençler. Evet, şimdi gelelim ikinci maddemize. Buradan ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan pile giriyorsunuz. Pilden pil sağlığına giriyorsunuz. Bu aşağıda iyileştirdiğimiz pil şarjı var. Bunu mutlaka açın arkadaşlar. Bu bataryanızın ömrünü daha da uzatmaya faydalı olacak. Kullandığınız zaman batarya sağlığınıza ve veri akışında size daha faydalı olacaktır. Bu iyileştirilmiş pili her zaman açık tutun. Geçelim şimdi diğer özelliğimize. Evet, yine ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan bu sefer maillere geliyorsunuz. Bakın bunu çoğu insan bilmez. Hesaplara giriyorsunuz. Hesaplardan yeni verileri al var. Bu yeni verileri ala dokunuyorsunuz. Anında ilet özelliği olduğu için sürekli otomatik olarak tarıyor. Ve taradığı zaman hem veri akışını sağlıyor hem de bu veri akışı sağlanırken batarya ömrünüzden harcama yaptığı için bataryanız daha çabuk bitiyor. Ben bunu elle olarak yapmışım. Mailime girip kendim istediğim zaman istediğim verileri çekeyim diye. Ama siz isterseniz her saat başı, her 30 dakikada bir ve her 15 dakikada bir yapabilir ya da otomatik olarak bu özelliği kullanabilirsiniz. Ama benim nacizane size tavsiyem elle yaparsanız batarya ömrünüzün ne kadar çok uzadığını göreceksiniz. Şimdi geçelim diğer özelliğimize. Şimdi tekrar gençler ayarlara giriyoruz. Ayarlardan genele giriyoruz. Genelden arka planda uygulama yenile var. Buna dokunuyorsunuz. Arka planda çoğunlukla size bunların hepsi açık olarak gelir. Burada kullanmak istemediğiniz, arka planda yenilenmesini istemediğiniz tüm uygulamaları tek tek kapatabilirsiniz. Ben çoğunlukla Google Maps'i falan açık tutuyorum. WhatsApp'ı falan. Bu tarz şeyleri açık tutuyorum. Bunlar sürekli yenilensin. Ama diğer kullanmadığınız mesela Trendyol bilmem ne falan gibi, sessiz notlar gibi, Shazam gibi falan bunlar arka planda durdukça hem veri akışı sağlıyor sürekli yenilediği için hem batarya sağlığınızı çok güzel şekilde sömürüyor gençler. Bunu da kapatmanızı, burada kullanmadıklarınızı kapatmanızı sizlere tavsiye ederim. Hadi geçelim diğer özelliğimize. Şimdi diğer özelliğimiz ayarlar, sesler. Bu yukarıda görmüş olduğunuz üzere seslerde çaldığında titret ve sessizken titret özelliği var.
Ben telefonum çalarken titremesini isteyenlerden değilim. İsteyen insanlar var mıdır? Vardır, saygı duyulur. Ama bu çaldığında titret, hem müzik çalıp hem de titrediği zaman batarya ya çok yük biniyor açıkçası. Zaten titreşim motoru olduğu gibi bataryayı komple sömüren bir özellik açıkçası. Bunu size söyleyeyim. Ben çaldığında titreti kapatıyorum. Sizlere de çaldığında titreti kapatmanızı tavsiye ediyorum. Hadi geçelim diğer özelliğimize. Evet, bu seferki özelliğimiz ayarlara geliyoruz. Ayarlardan erişebilirlik. Erişebilirlikten hareketler kısmı var. Hareketlere geldiğimiz zaman hareketleri azalt diye bir tuş görüyorsunuz. Bunu bu şekilde açabilirsiniz hareketi azaltmak için. Bakın, hareketi azalttığı zaman bu şekilde direktmen açılıp kapanıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Buna dokunuyoruz. Şimdi hareketi kapattığımız zaman gördüğünüz gibi efekt şeklinde gidiyor ve efekt şeklinde açılıyor. Bu görmüş olduğunuz animasyonu sağlarken bile gençler bataryanızın ömründen yiyor. Bunu da kapatmanızı sizlere tavsiye ederim. Hadi diğer özelliğimize geçelim. Şimdi bir diğer özelliğimize geldiğimiz zaman ayarlara geliyoruz. Ekran ve parlaklığa geliyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere otomatik kilidi ben şu anda video çekiyorum diye asla yapmışım. Normalde bunu 30 saniye veya 1 dakika şeklinde yaptığınız zaman gençler, ekran açık süresi uzadığı zaman bataryanızdan yediği için buradan 30 saniye yaptığınız zaman batarya süresine çok etkisi olacaktır. Hadi diğer videomuza geçelim. Bir diğer özelliğimize geldiğimiz zaman gençler, ayarlar, erişebilirlik, ekran ve metin puntosu. Burada saydamlı azalt var. Bazı arka planlarda okunurluğu arttırmak için saydamlı ve bulanıklığı arttırarak kontenansı arttırır diyor. Bu bataryanızı uzatır. Bir de burada aynı yerden aşağı indiğiniz zaman beyaz noktayı azalt var. Bunu mutlaka batarya ömrünüzün uzamasını istiyorsanız açın. Bakın, kapatıyorum. Nasıl parlıyor? Fark ettiyseniz açıyorum. Daha saydam ve daha kaliteli bir görüntü sağlıyor ve batarya ömrünüzün sömürülmesinden kurtarıyor sizleri. Ve ayrıyetten metin puntosuna girdikten sonra otomatik parlaklığı görmüş olduğunuz üzere mutlaka ama mutlaka açın. Bulunduğunuz ortamın ışığına göre, ambiyansına göre burada sizin hem gözünüzü yormayacak şekilde hem de batarya ömrünü koruyacak şekilde otomatik şekilde ekran parlaklığını hazırladığı için mutlaka bunu açmanızı size tavsiye ediyorum. Hadi geçelim diğer özelliğimize. Evet, şu an söyleyeceğim özellik çoğu insan bunu severek kullanıyor. Gerçi ben de severek kullanıyordum ama baktım ki batarya ömrümü çok sömürüyor. O yüzden bu uygulamadan da vazgeçtim. Şimdi ayarlara geliyorsunuz. Ayarlardan deminki gibi ekran ve parlaklığa giriyorsunuz. Buradan az bir şey aşağı indiğiniz zaman uyandırmak için kaldır var. Bu uyandırmak için kaldırmayı kapatıyorsunuz. Çünkü sürekli elinize aldığınız zaman işte cebinize koyarken veya sağda solda böyle konuşurken telefonda elinizi sallarsınız ya. O şekilde salladığınız sürece telefonunuzun ekranı sürekli açılır ve kapanır. Bu da bir enerji kaybına söz konusu olduğu için burada uyandırmak için kaldır özelliğini kapatmanızı sizlere tavsiye ediyorum gençler. Hadi geçelim diğer özelliğimize. Şu an size bahsedeceğim özellik 6S'te kullanılmadığı için gösteremiyorum ama nasıl yapıldığını sizlere söyleyebilirim. Erişebilirlik kısmına giriyorsunuz, dokunmaya geliyoruz ve en alt tarafa indiğimizde de arkaya dokun diye bir özellik var. Bunu da kapatılması tarafından sürekli telefonunuzun arkasında dokundu mu diye denetlediği için bataryanızın ömründen yiyor. Ve bunu da sizin bataryanıza olumsuz etkiliyor. Bu yüzden bunu da size tavsiye ediyorum, kapatın gençler. Evet, şimdiki özelliğimize geldiğimiz zaman tekrar ayarlara giriyoruz. Erişebilirliğe giriyoruz. Buradan sesle denetim özelliği var gençler. Buradaki sesle denetim özelliğini kapatın. Çünkü sürekli siz komut verecek misiniz gibi hissettiği için sürekli açık ve bataryanızdan şarj
yiyor. Açıkçası öyle söyleyeyim. O yüzden bunu da kapatmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi geçelim diğer özelliğimize. Evet, diğer özelliğimizde yine aynı şekilde ayarlara giriyoruz. Erişebilirlik. Erişebilirlikten buradan aşağı indiğimiz an ses tanıma var. Bu ses tanıma da çevrenizdeki gürültüleri veya sesleri tanıyıp size daha iyi hizmet verebilmek için yapılmış bir ses tanıma sistemi. Ama gibi batarya ömrünüzü yiyor gençler. Bunu da kapatın. Bunu da kapatın ki batarya ömrünüz uzasın. Hadi geçelim diğer özelliğimize. Evet gençler, şimdi size göstereceğim özellik, ben bu uygulamanın bu özelliğini neden bilmiyorum diye kendinize kızdıracak bir özellik. Şimdi buradan bunu yukarı çekiyorsunuz. Bu bahsettiğim olduğum hem Wi-Fi hem Bluetooth için geçerli. Bunu da şöyle küçük bir not olarak kenara koyayım. Şimdi görmüş olduğunuz üzere Bluetooth'un üzerine bastınız. Bluetooth'unuz şu anda kapanmadı. Arka tarafı beyaz ve halen daha bağlanacak bir cihaz arıyor. Bu bağlanacak bir cihaz araması da bataryanıza yüklendiği için batarya ömrünüzü olumsuz şekilde etkiliyor. Peki bunu nasıl kapatacağız? Görmüş olduğunuz üzere şimdi buradan ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan Bluetooth ve Bluetooth'u görmüş olduğunuz gibi kapattığınız zannettiğiniz Bluetooth burada açık olarak gözüküyor. Bunu buradan kapattığınız zaman tekrar bakıyoruz. Siyah. Ve şu anda kapanmış şekilde karşımızda duruyor ve bağlanacak cihaz aramadığından dolayı ise bataryanızdan enerji tüketimi yapmıyor. Bu Wi-Fi için de geçerli, tekrar söylüyorum. Aynısını Wi-Fi için de yapabilirsiniz. Bir de ayrıyetten telefonunuz misal çekmiyorsa, çekmeyen yerlerde hücresel veri aradığı için ve daha sürekli kısıtlamaları normalde bağlanır. Bağlandıktan sonra da belirli süre gider o şekilde. Veri akışı normal standart bir şekilde gider. Ama bataryanızı sömürmesini istemiyorsanız çekmeyen yerlerde gençler telefonunuzu bu şekilde uçak moduna alın ve bağlanabileceğiniz bir yere geldiğinizi hissettiğiniz zaman bu uçak modunu buradan kaldırıp normal hattınıza tekrar bağlanabilirsiniz. Yoksa veri akışını ve batarya enerjinizi çok kötü bir şekilde etkiliyor. Bilginiz olsun. Hadi geçelim diğer özelliğimize. Diğer özelliğimizde çoğu iPhone kullanıcısı bu özelliği bilmiyor. Hava durumuna giriyorsunuz. Hava durumuna girdiğiniz zaman direkt karşınıza bu şekilde çıkıyor. Sağ alt tarafta 3 tane çizgi ve nokta işareti var. Buraya dokunduğunuz zaman, görmüş olduğunuz zaman bu şekilde konumunuzu ve istediğiniz yerleri size gösteriyor. Bu sağ üst tarafta 3 nokta var. Bakın. Buna dokunuyorsunuz. Buradan liste düzenle, bildirimler ve işte hangi santigrat veya farigrat onu kullanmak istiyorsunuz, onu yapıyorsunuz. Şimdi buradan bildirimlere giriyorsunuz. Bildirimlerden konum işaretini kapatıyorsunuz. Bunu neden kapatıyorsunuz? Çünkü bölgenizde yağmur, kar, kış veya farklı dereceleri size bildiriyor. Ve bu bildirmek için de bir bataryadan enerji sağlayarak size sürekli bildirim gönderiyor. Bunu da kapattığınız zaman, bu seti de çektiğiniz zaman bataryanızın uzamasını, daha uzun gitmesini sağlayacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim diğer özelliğimize. Evet, şimdiki özelliğimiz tekrar ayarlar, erişebilirlik, aşağıya iniyoruz. Siri var. Bu Siri'yi kullanmıyorsanız komple yazını, Hey Siri dikeyi kapatın. Siri'nin arkadaki uygulama gösterme özelliğini kapatın. Komple kapatın Siri'nin şeyini. Yoksa bu sürekli bana komut verecekler mi işte diye hem arkada veri harcıyor, hem bu veriyi harcarken bataryanızın enerjisinden yediği için batarya süreniz çok ama çok düşüyor. Bunu kapatmanızı size tavsiye ederim. Hadi geçelim diğer özelliğimize. Bir diğer özelliğimiz ise gençler, bu araç takımları. Bunu böyle sola çektiğimiz zaman burada bulmuş olduğunuz araç takımlarını kullanmıyorsanız kapatın. Bunlar
arka planda siz bilmeden veri akışı sağlayıp pili ömrünüzü yiyor. Mesela ben ne kullanıyormuşum? Buradaki beyaz noktaya sat falan. Bunlardan sorun yok. Ama bu arka tarafa hava durumu, işte borsa, odur budur filan tarzı şeyler olduğu zaman siz hiç anlamadan bu arkada enerjiyi tüketiyor gençler. Bilginiz olsun. Bunu da kapatmanızı size tavsiye ediyorum. Hadi geçelim diğer özelliğimize. Evet, bu ve bunun gibi yararlı uygulama ve tavsiyeler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.